Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte görmüş olduğunuz gibi degrage hırkamızı yapacağız. Degrage hırkamızın yapımına önce şapka kısmından başlayacağız. Ayrım ve kesme işlemi yapmadan sadece 5'e bölüp toplam sayımızı, kol kısmını, ön kısmını, düğmeli olan kısımları ve arka kısmı olmak üzere tek seferde hepsini bitireceğiz. Sayıları ve yaşlara göre atmanız gereken ilmeklerin hepsini alt kısımda, açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. Degrage hırkanın yaşlara göre yapımına biz 3-6 ay videosu çekeceğiz bugün. 3-6 aya göre bir hırka yapacağız. 1 yaşa göre, 2 yaşa göre, 3 yaşa göre, 4 yaşa göre kaç tane ilmek çekmeniz gerektiğini, ne kadar sıra olması gerektiğini de açıklama kısmında yazmış olacağım. Biz şimdi 3-6 aylık yaparken önce 70 tane ilmek çekiyoruz şişimize. 70 ilmeği 3-6 ay için 32 diş haroşa yapıyoruz. Haroşa örneğimiz diğer bir videomuzda vardı. Bilmeyenler için tekrar o videomuzdan inceleyebilirler. Şimdi haroşa 32 haroşa sırası ördükten sonra düz bir şekilde hiç arttırma ve eksiltme yapmadan 70 ilmeğimizi şimdi şapka kısmının hiç tekrar kesip dikme işlemi yapmadan şişin üzerindeyken görmüş olduğunuz gibi şöyle arka kısmını yapacağız. Daha sonra arttırma işlemlerine geçeceğiz ve arttırma işlemlerinde size şurada ufak bir detay söyleyeceğim. Önce şu kesme işlemini yapalım. Daha sonra arttırma işleminde tekrar zaten o detayı beraber inceleriz. Bu örneğimizi yaparken önce birleştirme işleminde dediğim gibi şapkanın arka kısmını yapacağımız için öncelikle 34 tane görmüş olduğunuz gibi sıra ilerliyoruz. 34 tane ilerleyip kesme işlemine başlayacağız. 34 tane örgümüzü örelim. Daha sonra kesme işlemine başlayalım. Şimdi kesme işlemine başlıyoruz. 34 tane ilmeğimizi ördük. 34 ilmeğimizden önce 2 ilmek keseceğiz arada ve birleştirmiş olacağız. Önce bir ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra yandaki ikinci ve üçüncü ilmeği alıp şu şekilde kesiyoruz. Bu şekilde bir ilmek kesmiş olduk. Şimdi çeviriyoruz. Ördüğümüz ilmeği hiç son ördüğümüz ilmeği, ilk ilmeği hiç işlem yapmadan alıyoruz ve tekrar ikinci ve üçüncü ilmeğimizin içerisinden bu şekilde ilmeğimizi geçirip tekrar kestik, görüyorsunuz. Yine ters çeviriyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar bu işlemi gerçekleştireceğiz. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrar ikinci ve üçüncü ilmeğimizin içerisinden ipimizi geçirip bir kesme işlemi daha yapmış oluyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Aynı şekilde örmeden ilk ilmeğimizi alıyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizin arasından bu şekilde geçirip bir kere daha kesmiş oluyoruz. Şimdi bu işlemi şişimizde bu şekilde sadece 2 tane ilmek kalana kadar devam ettirelim. Kesme işlemine devam edelim. Daha sonra ilmek çıkarma ve arttırma işlemlerini yapacağız. Önce şapkamızın dediğimiz gibi bu işlemini bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane şişimizde gözümüz kaldı ve şapka kısmının arkası hiçbir kesme ve dikme işlemi yapmadan çok güzel bir şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi yapacağımız şey bu köşelerden ilmek çıkarmak. Bu iki şişimizdeki gözü şu şekilde şöyle bu tarafa geçiriyoruz. Bu burada duracak böyle. Şimdi yapacağımız işlem buradan 33 tane, 2 de burada, diğer taraftan da 33 tane, toplamda 68 tane şişimizde görmüş olduğunuz gibi
ilmeklerimiz olacak. İlmek çıkarma işlemine başlayabiliriz. Bunu buradan birazcık keselim. Ve şimdi buradan ilmek çıkarmaya başlayacağız. İster ara kısımlardan, ister gördüğünüz gibi şu tepe noktalarından çıkarabilirsiniz. Hiç fark etmez. Toplamda 33 tane bu kısımda ilmek çıkaracağız. Ben aralara batıp çıkaracağım. Şöyle aralardan bu şekilde ilmek çıkaralım. Böyle şuraya kadar ilmek çıkaralım. 33 tane ilmeğimiz olunca diğer iki ilmeğimizle birleştireceğiz. Oraya kadar gelelim. Devamını yine birlikte yapacağız. 33 tane ilmeğimizi böyle bu şekilde aralara batarak çıkardık. Buradaki iki ilmeğimizi şimdi şişimize aktarıyoruz. Ve şu ipleri bağlayıp şu kısımdan sabitleyip ilmek çıkarma işlemine devam edeceğiz. Aynı şekilde yine aralara batarak 33 tane de bu köşeden çıkaracağız. 3-6 ay için bize toplam 33, 33, 66, ortada 2, 68 tane bu genişlik yetiyor. Şimdi diğer yaşlar için genişliği açıklama kısmında da videonun bulabilirsiniz. Bu şekilde 33 tane daha yapmaya devam edelim. En son kısımda yeni işlemimize geçebiliriz. Beden kısmına başlarken önce boyun kısmı için bir iki sıra bu ilmeklerimizi örelim. Daha sonra ayrımlara geçeceğiz. Önce birkaç sıra normal örgümüzü yapalım. Birkaç sıra, yani 2 sıra veya 3 sıra fark etmez. Bu şekilde haroşa şeklinde ördük hırkamızı. Ben ayrımlar için böyle not aldım. Çünkü not almadan yaptığımda biraz karıştırdım. Bu köşe kısımları biraz, yani ayrılmış roba kısımları biraz sıkıntılı oldu. Ama diğerini böyle yazarak yaptığımda gördüğünüz gibi daha güzel bir şekilde belli oldu. Bu saymadan yaparsanız, bu sayarak yaparsanız diyeyim. Yani benim için en azından öyle. Sizler bir şekilde dengeleyebiliyorsanız sıkıntı yok, ama sayarak yapıyorsanız bu şekilde ekran görüntüsü alıp sayıları yazabilirsiniz. Bunu bu şekilde buraya koyuyorum. Önce ön kısmını ayırmaya başlayacağız. Ön kısım için ilk olarak 16 tane haroşa öreceğiz. Bu şekilde 2 16 tane şimdi ördük. Şimdi arttırma işlemi yapacağız. Bu iki ilmeğimizin bir önünde bir arkasında arttırma işlemi yapacağız. Ben bu şekilde yapıyorum arttırmayı. Siz artık nasıl yapıyorsanız, bir de şöyle ayrıca koyalım. Diğeri unutmamak için, ama ben sayacağım için bunu koymasam da olur. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle bir kere daha arttırıyoruz. Ön kısım için 16 tane ördük. 2 tane ilmeğimizin önünde ve arkasında arttırma yaptık. Şimdi kol kısım için 6 tane öreceğiz. Kol için 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ördük. Şimdi arttırma işlemini yine şu iki ilmeğimizin önünde ve arkasında yapacağız. Bu şekilde 1. İkisini örüyoruz. Şöyle şunu da koyalım.
Ama ben zaten çıkaracağım çünkü sayarak yapacağım için gerek kalmayacak ayraçlara. Arkasında bir artırma daha yapıyoruz. Şimdi bu şekilde bunu yaptık. Arka kısmı için yine 16 tane örüyoruz. Altı tane ördük. Şimdi yine 2 ilmeğimizin önünde ve arkasında arttırma işlemi yapıyoruz. Birinci arttırmamızı yaptık. 2 ilmeğimizi ördük. Tekrar arttırmamızı yaptık. Şimdi yine kol kısmı için 6 tane örüyoruz. Evet. 6 tane ördük. Şimdi yine 2 ilmeğimizin bir önünde bir de arkasında arttırma yapıyoruz. 1 2 bir arttırma daha. Şimdi kalan 16 ilmeğimizi normal bir şekilde örüyoruz. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Arka yüzde şöyle bir işlemimiz var. İlk 2 ilmeğimizde bu şekilde örüyoruz. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Arka yüzde hiçbir arttırma işlemi yapmıyoruz zaten. Dümdüz direkt her ilmeğimizi öreceğiz. Sadece şöyle bir işlem var. İlk 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu şekilde. Sonra örgümüze aynen bu şekilde devam ediyoruz haroşa yaparak. Sıra sonunda yine son 2 ilmeğimizi örmeden geçeceğiz. Çünkü arka kısımda ilk başlangıç 2 ilmek ve son 2 ilmeği örmüyoruz. Şöyle arttırma kısmına kadar geleyim. Arttırma kısmındaki ilmeğimizi de örelim beraber. Şunu şu şekilde örüyorum ben. 1 2 diğer arttırma kısmı aynen bu şekilde. Önden de alabilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı. Böyle sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar ilerletelim. Son 2 ilmeğimizi almadık. O kısımda görelim. Sonra tekrar işlemimize devam edelim. Sona doğru yaklaştık. Şimdi Allah kaçırmayalım ilmeğimizi. Bu şekilde örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi örmeden böyle alıyoruz. Ve çeviriyoruz modelimizi. Şimdi öndeki 2 ilmeğimizi örüyoruz. Önde örüyoruz. Arka kısımda örmeden alıyoruz. Bu ön kısımda şimdi arttırma işlemlerini size söylediğim gibi yapacağız. Yani şimdi mesela ikinci sırada arttırma yaparken 17 tane öreceğiz. 2 arttırma yapacağız. Sonra 8 tane örüp 2 arttırma. 18 tane örüp 2 arttırma. Aynı bir şeyde yaptığımız gibi. Mesela ilkini yapalım. 2 tane ördük zaten. 3 Bu 17.'yi de ördük şimdi. Buradaki gibi. Şimdi 17 tane ördük. Bu 2 ilmeğimizin, şu 2 ilmeğimizin önünde ve arkasında arttırma yapacağız. Ben sayarak yapıyorum. Siz isterseniz aynı bu şekilde işaretleri koyup da yapabilirsiniz. 1 2 yaptık. Bir tane daha arttırıyoruz. Daha sonra kol kısmı için 8 tane örüyoruz.
7, 8. Şurada saniye 8. Şimdi yine 2 ilmeğimizin önünde ve arkasında bir arttırma yapacağız. 1, 2, arkasında bir arttırma. Aynen bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Sayılarımız burada gördüğünüz gibi. Şimdi 18 tane örüp yine o 2 tane ilmeğimizin önünde ve arkasında 2 tane arttırma yapacağız. Son 8 tane yine kol için önünde ve arkasında 2 tane ilmeğimizin arttırma yapıp son 17'yi normal öreceğiz. Bu şekilde birkaç sıra ilerleyelim. Daha sonra bu ayrım kısımlarını yapacağız. Birkaç sıra örelim. Kaç sıra öreceğimizi sıra sonunda size söyleyeceğim. Şimdi ilk 2 sırayı örmüştük biliyorsunuz. Onun dışında 10 sıra arttırmalı şekilde devam ettik. 10 sırada şurada işaretlediğimiz gibi sayıları buradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi 10 sıradan sonra ilik açma kısmına geldik. İlk iliğimizin açılış kısmını burada yapacağız. Yani bu sıramızda. İlik açarken önce 3 ilmek örüyoruz. Üç ilmek ördükten sonra 3 ilmekten sonra bu birinci ve ikinci ilmeklerimizi o ilkini ikincinin arasından geçiriyoruz. Yani ikinciyi kesme işlemi yapmış oluyoruz. İlik kısmı için ilk iliğimizi bu şekilde açmış oluyoruz. Şişimize geçirip bir tane de kesmiş olduğumuz ilmeğin yerine bir ilmek de arttırma yapıyoruz. Bu şekilde ilk ilik kısmını açmış oluyoruz. Şimdi 8 tane ilmek öreceğiz. Daha sonra ikinci ilik kısmını açacağız. 8 tane örelim. Şimdi ikinci ilik kısmını açıyoruz ve aynı ilkindeki gibi ilmeğimizi aradan geçirip bir ilmek kesiyoruz ve kestiğimiz ilmek yerine bir tane arttırma yapıyoruz. Böylelikle ikinci iliğimizi de açmış oluyoruz. Bu şekilde sonraki sıramızı dümdüz hiç arttırma ve eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Sayılarımız gördüğünüz gibi zaten burada var. Şimdi hangi sırada olduğumuzun sayısıyla devam edip arttırma işlemlerine de devam edeceğiz. Bu şekilde örüp arttırma işlemlerine devam edelim. İlk açtığımız sırada 26 tane ilmek örmüş olmamız gerekiyordu. Ön kısım için biliyorsunuz. Şimdi arttırma işlemini yapacağız yine. 2 ilmeğimizin önünde bir ilmek arttırıyoruz. Şişimizdeki 2 ilmeğimizi örüp sonuna bir ilmek daha arttırıyoruz. Bu şekilde arttırmalarımıza birkaç sıra daha devam edeceğiz. Toplamda kolda 44 ilmeğimiz kalana kadar yapacağız. Şimdi sıramızı biraz ilerletelim. Daha sonra işlemimize devam edelim tekrar.
Arttırmalarımızı bu şekilde ilik sıramızda devam ediyoruz. Şimdi arka kısımdan yapmış olduğumuz ilik kısmının örüşünü beraber yapalım. Gördüğünüz gibi hemen iliğimizin ilmeğini bu şekilde alıp örüyoruz. Sonra diğer haroşamıza devam ediyoruz. İlk açtığımız iliği de aynı şekilde alıp öreceğiz. Böylelikle ilik kısmı sırasını da beraber yapmış oluyoruz. Arttırma işlemlerimizi sayarak devam edeceksiniz. Kolda tam 44 ilmek olduğunda artık arttırma işlemi yapmayacağız. Arttırma işlemimizin sonuncusunu da yaptık. Kol için toplam 44 ilmek olduğunda son arttırma işlemimizi yapmış oluyoruz. O da burada işaretlediğimiz gibi 33 tane en başta başlangıçta, sonra arttırma işlemini yaptığımızda son sıramız oluyor ve toplam 44 tane ilmeği elde etmiş oluyoruz. Bunu yapmıyoruz tabii ki. 18 tane arttırma işlemi yapmış oluyoruz yani. Buradan da dişleri sayabilirsiniz en başından beri. 2 sırada başta örmüştük. 20 sıramız olmuş oldu. Ben böyle işaretledim. Şimdi ön kısmı, kol kısmı, arka kısmı, kol kısmı ve ön kısmı. Bu şekilde işaretledim. Toplam 35 tane ön kısım ilmeğimiz, 44 tane kol kısımları için. Arka kısımda 54 tane. Köşeler yani ön kısımda 35-35 tane ilmeğimiz olacak. Bu şekilde işaretlerseniz karıştırmazsınız. Yani ben karıştırdığım için bu şekilde işaretliyorum. Riske atmıyorum. Şimdi şu işlemi yapacağız. Başlangıçtan hiç arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan başlangıçtan 44 ilmek yani kol ilmeğini şuraya kadar, arka kısma kadar dümdüz bir örelim. Yani haroşa şeklinde bir örelim. Oradan kol kısmını burada bitireceğiz. Daha sonra diğer işlemlerini yapacağız. Ama önce kol kısmını bitireceğimiz için şu sırayı şöyle bir örelim. Burada kol kısmına başlayalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sadece bu kol kısmını öreceğiz. Hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan. Ve ben bunu yaparken buradaki 35 ilmeği başka bir şişe geçireceğim. Buradaki arka kısım, kol kısım, ön kısımda yine başka bir şişe geçireceğim. Çünkü sadece kol kısmını öreceğiz. Arttırma ve eksiltme işlemi hiçbir şekilde yapmıyorsunuz dediğim gibi. Önce bunu biraz ilerletelim. Kaç sıra ördüğümüzü en son bitirdiğimizde tekrar sayarak görürüz. Şimdi kol kısmına devam edelim. Sadece bu 44 ilmeği örelim haroşa şeklinde. Daha sonra işlemlerimize devam edelim. Evet, bu şekilde kol uzunluğumuzu yapmış olduk. Toplamda bu ipi bağladıktan sonra toplamda 34 sıra haroşa ördük. 34 sıra haroşa ördükten sonra artık kapatma işlemini yapacağız. Bir kolumuz bitmiş oluyor böylelikle. Kapama işlemi de şu şekilde. 2 ilmeği bir kesiyoruz. Daha sonra şöyle ilmeğimizi alıp şişe ilmeği geçirip yine 2 ilmeğimizi bir bu şekilde kesme işlemi yapabilirsiniz. Kendi bildiğiniz farklı bir yöntem varsa onu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sıra sonuna kadar ilk kolumuz bu şekilde bitmiş oluyor. Bunu bitirelim. Diğer kolun başlangıcında devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi böyle kolumuzu kapattık, ilk kolumuzu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şuradan ip bağlayıp arka kısmı bir sıra böyle yani önden bir kere örmüş olacağız. Daha sonra arka kısmı yine ayrı bir şişe alıp kol kısmını örmeye başlayacağız. Hiç bu yan kısmına şu an dokunmuyoruz. Bu sırayı böyle yine aynı 34 sıra boyunca hiç eksiltme ve arttırma yapmadan aynı buradaki kolu yaptığımız gibi örmeye başlayacağız. Bu kolumuzu da bitirelim. Ondan sonra diğer kısımlarını birlikte yine devam edelim. Gördüğünüz gibi ikinci kolumuzu da bitirdik.
İkinci kolumuzu da bitirdik. Şimdi yapacağımız işlem şu. Biliyorsunuz en başta yaparken buradan bir sıra örerek gelmiştik. Yani ön kısım olarak. Şimdi sadece şu diğer ön kısım bir sıra önden örülmemiş oldu. Şöyle bir şey yapacağız. Artık kolları bitirdik zaten. Ama dönerken kolları bitiştireceğiz. Onu da zaten beraber yapacağız. Şimdi buradan yine ipimizi bağlayacağız. Bu ilmeklerimizi de bu şişimize geçirip önce buradan bir sıra örüp daha sonra arkadan bir sıra öreceğiz. Zaten arkaya geçtiğimizde kol birleştirmesi yapacağız. Şimdi önce ipimizi geçirelim. Daha sonra ilmeklerimizle önden arkadan örüp şuraya bir daha geldiğimizde işlemimizi yapalım. Şimdi ipimizi bağladık. Aynı şekilde şöyle sıramızı önden geçiyoruz. Toplamda 35 ilmeğimiz var zaten. Önlerde 35 ilmeğimiz var. Kollarda 44. Arka kısımda da 54 tane. Sayıları zaten göstermiştik. Bu şekilde şimdi bu sırayı bitirelim. Daha sonra arka kısma geçelim. Arka kısımda da son ilmeğe geldiğimizde tekrar devam edelim. Gördüğünüz gibi son 2 ilmeğimiz kaldı. Birincisini örüyoruz. Şimdi bu bir ilmekle kolumuzu şöyle kıvırıp şuradaki ilk ilmeği tek öreceğiz. Onu da nasıl yapacağız? Şöyle şunu bir alalım. Şu şişimizi çıkaralım. İpimizi alıp şuraya geçirelim. Şu iki ilmeğimizi, şu iki ilmeğimizi bir alıyoruz. Böylelikle koltuk altında birleştirmiş oluyoruz. Bu şekilde. Daha sonra arka kısmı örüyoruz. Devam ediyoruz bu şekilde. Yine son 2 ilmek kaldığında buradaki kolumuzu birleştireceğiz. Bu şekilde. Aynı bu ilmeğimizi ve bu ilmeğimizi bir alacağız. Buraya kadar gelelim. Diğer kol birleştirme yerine geldik. Şimdi bunu da yine beraber yapalım. Bu şekilde haroşamızı ördük. Yine aynı şekilde bu ilmeğimizi şöyle bir tutalım. Şişimizden çıkaralım artık. Şimdi diğer şişin üstüne koyalım bunu da. Ve bu ilmekle bu ilmeği şöyle yapalım. Bu ilmek ve bu ilmeği bir alalım. Böylelikle diğer koltuk altında birleştirmiş oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar haroşamıza devam edelim. Sıramızı tamamladık. Şimdi ön kısımdayız. İlk kısmından itibaren toplamda 9 tane haroşamız var burada. Koltuk altından itibaren de toplam 16 olacak. Yani 7 sıra daha arttırma ve eksiltme yapmadan şişimizdeki ilmeklerimizi haroşa şeklinde örelim. Toplam 16 sıramız olduğunda bir kısmı daha açacağız beraber. Şimdi 7 sıra daha haroşa örelim. Görmüş olduğunuz gibi ilikten sonra 8 haroşa sırası örmüştük. 9 haroşa sırası birleştirme ile beraber daha sonra toplamda 16 sıra ördük. Şu an 16 sıra, yani şurayı da saydığımızda ilikten itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi ikinci ilik yerimizi açacağız. Aynı buradaki gibi işlem gibi 2 ilik de şurada açacağız. Evet. Şimdi 1, 2, 3 tane ördük. Şimdi şunu yapıyoruz. 4. ve 5. de şöyle aradan geçiriyoruz ilmeğimizi. İlk ilik yerimizi açıyor oluyoruz. Böyle diğer şişimize geçirdik. Bir tane de buraya arttırma yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ördükten sonra yine aynı işlemi şurada 2 ilmeğimiz için yapıyoruz. Bu ilmeğimizi şöyle içinden geçiriyoruz. Yine diğer şişimize ve bir ilmek atıyoruz. Buradan itibaren normal haroşa sıramıza devam ediyoruz. Toplam 26 haroşa sırası ördükten sonra hırkamızın uzunluğu da tamamlanmış olacak. Bu şekilde örmeye devam edelim. 26 haroşa sırası ördükten sonra kapatma işlemini yapacağız. Evet, 26 sıra haroşamızı ördük. Şurada ilikten sonra 26 sıra haroşa sırası ördük. Şimdi kapatma işlemi yapacağız. Böylelikle hırkamızın bitmesi de tamamlanmış olacak. Şöyle 2 ilmeği bir alıyoruz. Hemen diğer şişe geçirip yine 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Kapatma işlemini bu şekilde tamamlayacağız. Sonra bütün beden kısmı bitmiş olacak. Şöyle bir tane daha yapalım. Şöyle kapatma işlemine devam edebilirsiniz. Bu şekilde hırkanın büyük kısmı bitmiş olacak. Daha sonra da şunu yapacağız. Hırkanın kollarını dikeceğiz. Dikişi de içten yapacağız. Şöyle bu şekilde buradan çıkaracağız. Tersten yani. Buradan dikme işlemiyle kolları da bitireceğiz. Önce bu kısmı bitirelim. Sonra kolları da bitirip artık son işlemini yapalım hırkanın. Evet, bu şekilde bir kolumuzu diktik. Tabii bu tersi. Tersinden çıkarıp tekrar bir kolumuzu daha dikeceğiz. Ben onu size bir şöyle göstereyim diye şu an kol dikimini buradan hemen ayarlayacağım. Şimdi şurada görmüş olduğunuz şu köşeleri karşılıklı şekilde getirip dikeceksiniz. Daha sonra da kol kısmımızda koltuk altını birleştirip bitmiş olacak hırkamız. Bunu da birleştirelim mi? Daha sonra son halini görelim. Evet, bu şekilde hırkamız da bitmiş oldu. Kollarımızı da diktikten sonra pomponumuz ve düğmeler böyle daha dikmedim ben ama iki farklı renk buldum. En son karar verip düğmelerini de taktıktan sonra hırkamız bu şekilde hazır oluyor. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Yeni bir modelde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.